Forex TV'den herkese merhaba. Sektöre dair yenilikleri ve yeni haberleri konuştuğumuz videolarımızın bir yenisiyle sizlerle birlikteyiz. Yine yanımda değerli dostum Serdar Oral var. Sadece sektöre yön veren hareketlerin ve gelişmelerin dışında yeni modelleri de tabii ki burada tartışıyoruz. Bazen yeni modeller yeni alışverişlerimizle kesişebiliyor. Evet. Bunlardan bir tanesiyle beraberiz bugün. Serdar'ın yakın zamanda aldığı Ulisner'den DiveRisk adlı X'i inceleyeceğiz. Evet. Top sende Serdar. Nasıl bakalım tecrübeler? Anlat bize. Ya valla birincisi çok memnunum. Tabii güzel bir zamana denk geldi. Hı-hı. Tam yaz başında saati tanıttılar. Evet. Tanıttıkları günün tam bir gün sonrasında ben Ulisner'in atölyesini ziyaret ediyordum. Evet. Diğer sevgili basın mensubu dostlarımızdan. Hatırlıyorum. Shark Saat'in davetlisi olarak. Bu biliyorsun ikinci versiyonu aslında, evet, DiveRisk Skeleton'un. İlk versiyonunda biraz geç kalmıştık. O dönemde biraz çok böyle saatlerle haşır neşir olamadığımız bir döneme denk geldi. Hı-hı. Ama ikinci tabii böyle bir hikayeyle birleşince benim için vazgeçilmez oldu. Yakın zamanda gerçekleştirdiğim ve bu modeli de almanı bir şekilde vesile olan Ulisner'den fabrika ziyaretinden de biraz bahset diye düşünüyorum. Fabrika çok gelişmiş bir fabrika. İlk gittiğimle ikinci gittiğim arasında bile çok fazla güncelleştirme gördük orada. Fabrikada işte ne kadar 3 saat geçiriyorsak devamlı dışarıdayız, oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz, yemek yiyoruz. Hatta bir sanatsal bir faaliyette de bulunduk. Evet, bunun bir şeyleri boyamıştınız, hatırlıyorum. Doğru. Evet, yani o da bizim için hani o seyahatin unutulmaz anlarından biri olmuştu. Güzel bir seyahatti yani, evet. Benzer seyahatleri yaptık zaman içerisinde ama Ulisner'den de yaptıklarımız böyle bir akılda kalıcı oluyor genelde. Süper. Akılda kalıcı demişken yine sormak istediğim bir konu var. Eminim izleyicilerimiz de bunu merak ediyordur. Döndün dolaştın yine bir dalgıç saati aldın. Nedir bu dalgıç saatinin olayı? Ya dalgıç saati çok yönlü oluyor her şeyden önce. Evet. Yani her ortamda kullanabiliyorsun, takabiliyorsun. Bir de bir videoda da bahsetmiştik beraber. Yani ben saati koluma taktığımda çok böyle düşünmek istemiyorum. Hatta bizim takipçilerimizden, izleyicilerimizden biri yazmıştı Serdar abinin kolunu yere bile koymadan da yani ben o dikkati göstermek istemiyorum. Alayım, kullanayım, gerekirse çarpayım, çizilsin. Problem değil benim için yani. Öyle bir saatle yaşamak benim hoşuma gidiyor. Dolayısıyla da diver saatlere öncelik veriyorum. Bir de ben bezel seviyorum. Yani hareketli bezeli seviyorum. Evet. O ne bileyim gün içerisinde belki bir şeyleri düşünürken şu hareketi yaptığım oluyor. Evet. Bu tarz detayları hoşuma gidiyor. Bir de benim hayat tarzımda da yani yazın büyük bir bölümünü deniz kenarında geçiren biriyim. Evet. Dolayısıyla orada genelde de buna benzer dalgıç saatleri takıyorum. Suya dayanıklı, ortama dayanıklı. O yüzden herhalde öncelik veriyorum diye. Tabii bu bahsettiğin şeyleri klasik böyle 34 milimetrelik deri kayışlı bir saatle yapmak biraz zor. Mümkün değil, muhtemelen akşama kadar çıkmaz yani, doğru söylüyorsun. Peki burada tabii biraz da saatin aslında teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ulisner'den marka olarak teknolojik yenilikleri ve alternatif malzemeleri saat endüstrisine tanıtan markaların başında geliyor. Özellikle son zamanlarda mekanizma bileşenlerinde çok kullanılan silisyum, bizdeki ismiyle silikon, Ulisner'den endüstriye kattığı bir yenilik, bir malzeme. Bunun yanı sıra işte yine bu modelde de farklı materyaller görüyoruz. Yüksek teknoloji ürünü, ileri teknoloji ürünü. Biraz bunlardan da bahsetmek istiyorum. Sen bu saatle ilgili bu malzemeler içinde hakkında bize neler söylersin? Aynı zamanda bu malzemelerin bu tür geleneksel saatçilik ya da yüksek saatçilik içine entegre edilmesi sana ne hissettiriyor? Ya şöyle söyleyeyim Burak, yani ben genelde işin teknik detaylarını senin ağzından duymayı daha yakıştırıyorum. Ben olabildiğince bilgi vermeye çalışayım. Teknik detaylardan öte hep arkasındaki hikayelerin peşindeyim. Öncelikle bu saatte birçok detayı bir arada bulabiliyorsunuz. Nedir? Titanyum kasa, titanyum klips, üstü PVD kaplamalı. Ama diyorum ya, bezel seviyorum. Bezeli karbon materyaliyle karıştırıp karbonyum yapıyorlar. Evet. Kauçuk bir kayışı var. İçinde Ulisner'den tarafından baştan sona üretilmiş kalibra var. 90 saat power reserve var falan filan. Yani bunları anlatması çok keyifli. Ama dediğim gibi ben bu şeylerden biraz kendi adıma sıyrılmış vaziyetteyim. Ben şöyle düşünüyorum. Ulisner'den bu X tasarımıyla gerçekten birçok şeyi değiştirmiş vaziyette. Oyunu değiştirmiş vaziyette. O kadar tuttu ki bu X'i farklı farklı modellerde kullanmaya başladılar. Bu teknik detaylar, alternatif materyaller, onlar bunlar bende bir anda ikinci plana kaydı. Bütün o saati, o saati orada ilk görenlerden biriyim. İlk koluna takanlardan biriyim. Fabrikadaki tüm dostlarımızdan ilgiyi gören kişilerden biriyim. Siparişi belki ilk verenlerden biriyim. Öncelik aldım. 14 numaralı saati bana gönderdiler ki genel anlamda Ulisner'den de ilk 20. Ulisner'denin böyle uzun yıllardır
Evet. saat alan marka dostlarına ayırdıkları numaralardır. Bunlardan bir tanesini bana teklif ettiler. Yani bu kadar teknik detayların, alternatif materyallerin falan ötesinde bu tarz bir tecrübe benim alımımda fark yarattı. Yani Süper. bana karar verdirdi. Bir sormak istediğim bir husus daha var. Etrafındaki yorumlar nasıldı? Yani senin koyunda bir Ulis Narden gördüğünde insanlar ne dediler? Onu merak ediyorum. Ya tabii şimdi biz normalde hani saat markaları, modelleri üzerine yorum yapmayı tercih ediyoruz. Tabii. Bu biraz da bir kişisel oluyor ama birincisi benim son dönemde hayatımda bazı değişiklikler oldu. Yani girdiğim ortamlar, işte beraber gezdiğim insanlar, yani ister istemez hayatımda verdiğim bir karar üzerine ortamlarım değişmeye başladı. O ortamların içinde de hani giydiğim kıyafet, gittiğim mekanlar, onlar bunlar değişince bu saat benim, bu ve benzeri modeller benim daha radarıma girmeye başladı. Çünkü benim girdiğim ortamlarda 2 tane 3 tane marka çok öne çıkmış durumda son dönemde, özellikle yaz sezonunda. Kesin. Ve bunların çok büyük bir bölümü de şaibeli saatler. Yani artık o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama ben saatlere uzun süre zaman harcamış kişiler böyle 20 metreden baktığında o saatin şaibeli olup olmadığına karar verebilecek durumdayız. Evet. Ben mesela o ortamlarda, o segmentin içinde olmak istemedim. Bir sürü biliyorsun farklı markalardan farklı modellere sahibim. Ama o insanların o şaibeli ve şaibesiz taktığı modelleri kendi bileğimde takarak o ortamlara girmek istemedim. Ulis Narden'in Diver X Skeleton modeli özelinde konuşursak beni en çok etkileyen aslında bu hikaye detaylarını tabii birinci plandan attığımızda bu alternatif materyallerin, alternatif görüntülerin bir konsept halinde müşteriye sunulması. Yani karbonyum dediğin bezel adı karbonyum tamam ama saate baktığında orada bir şey varı görüyorsun. Yani bir şey var oraya. Yani buraya normal bir işte çelik ya da seramik insertli bir bezel koysalar bu saat bence bütünlüğünü kaybeder. Bu etkiyi vermez yani. Kesinlikle ben öyle düşünüyorum. Yani hatta o kadar güzel harmanlamışlar ki, bir araya getirmişler ki bu teknik detayları. Bir de benim gibi biri için arkasına o hikayeleri eklediğinde almak kaçınılmaz oldu. Yani şansım yoktu yani. Mecbur aldım. Yani. Doğru. Peki o zaman kapanıştan önceki sorumuzu da sorayım. Çok memnun olduğunu biliyorum. Zaten hem anlatmandan hem de işte sosyal medyadaki paylaşımlarından seni her gördüğümde kolunda bu saati görmemden de belli ama mutlaka değiştireceğinde de şöyle olsaydı diyeceğin yerler vardır diye düşünüyorum. Ne dersin? Bahsetmediğim bir detay var saatle ilgili. Beni müthiş etkileyen detaylardan biri. Saatteki bu kauçuk kayışı birleştiren ufak bağlantı. Orada mesela çapa sarı. Kauçuk kayışla birebir aynı renkte. Diğer modele gittiğinde yine renk tutturuluyor. Yani sen bu saatte bir kayış değiştirme yoluna gidersen ister istemez o kayışla bağlantılı renkteki bu bağlantı aparatını da, tokasını da bulman gerekiyor. Her ne kadar bu tokanın üzerindeki o sarı detay beni çok etkiliyor olsa da bir değişikliğe gitmek istediğinde biraz kısıtlı kalıyorsun. Tabii bezeldeki ve tepe korumadaki sarı detaylar da seni belli renklerde limitliyor. Birinci detay bu söylemek istediğim. İkincisi, bunlar hiç değiştirmek istediğim şeyler değil. Oraya gelemedim daha. İkincisi de belli bir sezonla limitli bir saat bu. Yani bunu kış aylarında diyelim kolay kolay takacağın ortam kapkara bir hava, soğuk, dışarısı 5 derece çok yağmur değil, çok uymuyor. Yani o sezonsal bir kullanım alanı var. Bu iki detay saatle ilgili yani keşke olmasaydı falan diyeceğim şeyler ama saatin özünde olan bir şey bu. Neyi değiştirirdim? Her şeyden önce bizim gibi saat tutkunlarının bir precision deliliği mi, çılgınlığı mı ne var diyeyim. Yani devamlı ayarlıyoruz, bakıyoruz, ölçüyoruz falan. Harika bir kalibre. Ulis Narden'in kendi ürettiği bir kalibre, özellikleri müthiş, görüntüsü müthiş. İşte arkayı çeviriyorsun, çok iyi bir rotorla bezenmiş falan filan. Ama saatte hexsecond yok. Yani çektiğin zaman saniye durmuyor. Tam geri çevirerek falan filan yine precision ayarını bir şekilde getirebiliyorsun. Ama bu segmentte böyle işte in-house bir kalibre, hatta manufacture kalibre, in-house da değil. Bu gibi bir saatte bir hexsecond, bir çarkla yani çok ufak bir şeyle halledilebilecek bizim mühendislik demeyeyim de yani saat hobisindeki mekanik bilgimizin ötesinde bir şey herhalde bu. Değil. Yani aslında onu da söyleyeyim sana. Ben markaların, manufacturer'larını tabii ziyaret etme şansına sahip olan biriyim. Yine önemli böyle tarihi çok eski bir kalibre markasının atölyesini ziyaret ettiğimizde adamlar bunun çok basit bir şey olduğunu ama o markanın geçmişiyle bağlantılı olarak hexsecond olayını yapmamayı tercih ettiklerinde
bana söylediler. Yani teknik olarak çok zor bir işlem o bu. Onların Değil. söylediği buydu ama Evet. biz o markanın tarihi, geçmişinde hiçbir zaman olmadığından ötürü bunu bu şekilde tercih ettik demişlerdi. İlginç. Bir detay daha var. Tepe'nin aslında bu bazı kişiler için iyi olabilir ama biz artık böyle tabii saatçilikte başka bir noktaya geldiğimiz için değişik detaylarla uğraşıyoruz. Tepe'nin vidalama şeyi çok kısa. Yani kapatırken de açarken de bu arada buradan itiraf ediyorum denize girerken tepeyi açık unuttum. Yani girdim yaklaşık böyle 10-15 saniye denizdeydim. Bu arada tepenin açık unutulması hani basınçla alakalı bir şey. Yani çok aşırı basınç almadığında hani illa suya soktuğunda tepe açık diye şeyi alacak diye bir şey yok. Bu en azından bu model için öyle. En azından bu model için böyle. Bir yaklaşık bilemiyorum ama 3-4 dakika suyun içinde kaldım. Çok öyle dalçık falan filan yapmamıştım. Normal serinlemek için girdiğim bir seanstı. Orada bir şey olmadı. Zaten hala çalışıyor yani akvaryum moduna geçmedi. O kısa olması belki ben onu kapattığımı sandım çünkü çok kısa bir turu var. O da bir ufak şey eklenerek biraz daha uzatılabilirdi diye düşünüyorum. O konuda bu arada sen söylediğin için şimdi hatırlıyorum. Ben geçmişte 3 farklı Ulisnar'dan kullandım. Hepsi Maximarine Diver serisindendi. Bir tanesi komple altın, bir tanesi komple çelik. Bir de çelik üzeri siyah PVD olan hani kapkara Black Ocean ya da Black Sea tam modelini hatırlayamadım. Çok iyi hatırlıyorum. Yani. Hatırlıyorsun. Bütün tamamında gerçekten o tepenin turu çok kısa. Sanki tepeyi vidalamıyorsunuz da bir kolu çeviriyormuşsunuz gibi. Ondan yani sonra bir hissiyatı camın var. kolunu indirir gibi yani. Ben de aynı şeyi düşündüm söylüyorum. Hatta seninle bakıp acaba bunda bir arıza mı var demiştik. Altı olanını hatırlıyor musun? Çok kısaydı yani. Sonra... Ben de o hikayeyle birleştirdim zaten bunu. Oradan aklıma geldi bu olay. Çünkü benim gibi birinin tepeyi kapatmadan saati yerine koy yani tam hatırlamıyorum nasıl oldu, nasıl gelişti ama muhtemelen kapattığımı sandım ve öyle yoksa hani benim hani ayar için vidayı açıp kapatmamam bizim çok yapacağımız olacak bir bir şey değil diye düşünüyorum. Okay. Peki genel olarak memnun olmana çok sevindim bu arada. Bizim de Orabox'ta zevkle işlediğimiz gerçekten çıktığı için çok memnun olduğumuz bir modeldi. Güzel bir hikaye ve güzel bir alışveriş tecrübesi olmuş senin için. Tekrar güle güle kullan diyelim. Serdar çok teşekkür ediyoruz. Ben Sağ ol. teşekkür ederim. Tekrar güle güle kullan. Herkese selamlar. Görüşmek üzere.